İnsanlık tarihinin en büyük gizemi, savaşlar, icatlar ve keşifler değildir. En büyük gizem, primat atalarından evrilen bir canlının fiziksel dünyanın ötesinde bir anlam aramaya başladığı o ilk andır. Bundan yaklaşık 100 bin yıl önce Afrika'nın savaşlarında veya Avrupa'nın buzul vadilerinde bir adam durdu ve gece gökyüzüne baktı. O an sadece karnını doyurmayı düşünen bir avcı olmaktan çıkıp evrenin bir parçası olduğunu hisseden bir inanana dönüştü. Dil, insanın çaresizliğinden mi doğdu yoksa merakından mı? Bu sorunun cevabı dinler tarihinin temelini oluşturur. Modern bilim bize dinin beynimizin örüntü tanıma yeteneğiyle ilişkili olduğunu söyler. Ancak o dönemin insanı için bu bilimsel bir süreç değil, bir ruhsal zorunluluktu. Doğa korkutucuydu. Şimşekler çakıyor, nehirler taşıyor, amansız kışlar can alıyordu. İnsan bu kaosu kontrol etmek için doğayla pazarlık etmeye karar verdi. İşte din bu büyük pazarlığın adıdır. Animizm sadece dinler tarihinin ilk basamağı değil, insan bilincinin doğayla kurduğu o en saf ve en sarsıcı bağın adıdır. Bu bölümü modern insanın hayal bile edemeyeceği kadar canlı, nefes alan ve her zerreyi ruhla dolu bir dünyanın içine girerek derinleştiriyoruz. Dinler tarihinin en kadim, en derin ve en sessiz katmanı animizmdir. Animizm aslında bir din değildir. O bir dünya görüşüdür. Bir algılama biçimidir. Latince'de animadan gelir. Yani ruh, yani nefes. İlk insan için dünya bugünkü gibi maddeden ibaret cansız nesnelerden oluşan soğuk bir depo değildi. Aksine her şeyin bir kalbi, her rüzgarın bir fısıltısı, her ağacın kadim bir hikayesi vardı. Atalarımız için evren devasa ve canlı bir organizmaydı. Bir kayaya çarptıklarında sadece bir taşa çarptıklarını düşünmezlerdi. O kayanın orada durmasının bir iradesi, bir karakteri ve bir ruhu olduğuna inanırlardı. Onlar için cansız diye bir kavram yoktu. Sadece farklı şekillerde nefes alan varlıklar vardı. Bir avcıyı hayal edin. Paleolitik dönemin o dondurucu sessizliğinde bir geyiği öldürdüğünde sadece protein elde etmiyordu. O yaşayan bir ışığı, kutsal bir ruhu söndürüyordu. İşte bu yüzden ilk ayinler bir tapınakta değil, kanın döküldüğü o taze toprağın üzerinde yapılıyordu. Bu bir özür dileme ritüeliydi. Avcı öldürdüğü hayvanın üzerine gelir, onun ruhuna fısıldardı. Seni öldürmek zorundaydım çünkü kabilem aç ama senin ruhunu onurlandıracağım. Senin gücünü bedenimde taşıyacağım. Bu insanın doğayla kurduğu ilk diplomatik ilişkiydi. Eğer doğadaki her şey canlıysa o zaman avlanmak bir cinayet değil, bir kurban etme ve yer değiştirme eylemiydi. Hayatta kalmak doğayla sürekli bir pazarlık halini gerektiriyordu. Neolitik dönem öncesi avcı toplayıcılar için kutsal olan gökyüzündeki görünmez, uzak ve soyut bir tanrı değildi. Kutsal olan bizzat ayak bastıkları o topraktı. İçtikleri suydu. Onlar için nehirler sadece akmıyordu. Nehirler bir şeyler anlatıyordu. Dağlar sadece yükselmiyordu. Dağlar kabileyi izliyordu. Animizmde mekan kavramı hayatiydi. Her ağacın, her mağaranın bir genius logisi, yani o yerin koruyucu ruhu vardı. Bir yerden geçerken izin istenir. Bir ağaç kesilirken ona dua edilirdi. Çünkü insan kendisini doğanın hakimi, efendisi ya da sahibi olarak görmüyordu. O bu devasa ruhlar coğrafyasının sadece küçük, geçici ve saygılı bir parçasıydı. Bu derin bağ zamanla totemizme evrildi. Kabileler kendilerini sadece insan olarak tanımlamadılar. Biz kurdun soyundanız dediler. Biz kartalın çocuklarıyız. Bu sadece bir sembol değildi. O hayvanın ruhuyla kurulan gerçek bir akrabalıktı. Bir toteme sahip olmak, o hayvanın karakterini,
gücünü ve ruhsal mirasını devralmak demekti. İnsanlar ve hayvanlar arasında geçişken bir sınır vardı. Şamanik öykülerde insanların hayvana, hayvanların insana dönüştüğü o akışkan evren animizmin kalbidir. Ruh, bedene hapsolmuş bir şey değil. Her şeyin arasından süzülen, her şeyi birbirine bağlayan o gizli sicimdi. Neden böyle bir inanca ihtiyaç duydular? Çünkü belirsizlik korkutucuydu. Şimşek çaktığında göğün öfkelendiğini bilmek, şimşeğin rastgele bir doğa olayı olduğunu düşünmekten daha teselli ediciydi. Öfke varsa yatıştırılabilirdi. Ruh varsa onunla konuşulabilirdi. Animizm, insanın kaosu ehlileştirme çabasıydı. Dünyayı anlamlandırmak için onu kişiselleştirdiler. Doğa artık yabancı ve düşman bir güç değil. Bazen kızan, bazen veren ama her zaman saygı duyulması gereken devasa bir aileydi. Bu sessiz ayin binlerce yıl boyunca insanın ruhsal pusulası oldu ve bugün bile ormanda yürürken hissettiğimiz o izlenme duygusu ya da fırtınalı bir denize bakarken duyduğunuz o ürperti, içimizdeki o kadim animistin hala yaşadığının en büyük kanıtıdır. Şimdi sessizce rotamızı Fransa'nın güneyindeki Lascaux ve İspanya'daki Altamira mağaralarına çeviriyoruz. Ama bir turist gibi değil, binlerce yıl öncesinin o titreyen meşalesini elinde tutan bir inanan gibi. Neden buz çağı insanı, vahşi hayvanların, yırtıcıların ve dondurucu soğuğun arasında elinde bir parça iç yağıyla yanan meşalesiyle yerin yüzlerce metre altına, o zifiri karanlığın kalbine indi? Bu mağara resimleri bugünkü galerilerde izlediğimiz birer sanat eseri miydi? Hayır, bu mağaralar insanlığın ilk katedraliydi. Şunu fark etmelisiniz, bu resimler mağaranın girişinde güney ışığının vurduğu o aydınlık koridorlarda yer almıyordu. Atalarımız bu devasa bizonları, görkemli geyikleri resmetmek için sürünerek geçilen, oksijenin azaldığı, karanlığın insanı boğduğu o derin hücrelere kadar gittiler. Neden mi? Çünkü mağara onlar için toprak ananın rahmiydi. Karanlık görünmeyenin, ruhların ve tanrısal güçlerin eviydi. Oraya girmek, dünyadan ayrılıp öteki tarafa adım atmak demekti. Duvarlara resmedilen o devasa canlılar birer av rehberi değildi. Onlar birer ruhsal imajdı. Bilim insanları buna sempatik büyü diyor. Bu dinler tarihinin en kadim yasalarından biridir. Benzer, benzeri etkiler. Eğer mağaranın o kutsal duvarına bir hayvanın resmini çizer ve ona meşalenin ışığında mızrağınızla dokunursanız, ertesi gün çıkacağınız gerçek avda da o hayvana hükmedersiniz. Sadece resmetmediler. Bazı duvarlarda parmaklarıyla taşa oyulmuş pençe izleri, el ayasıyla yapılmış boya baskıları buluyoruz. Sanki insan ben buradaydım, ben bu ruhla temas ettim diye haykırıyordu. Resimdeki bizonun kaslarını mağazanın doğal çıkıntılarına denk getirdiler. Neden? Çünkü onlar için o bizon zaten oradaydı. Taşın içindeydi. Sanatçı sadece üzerindeki tozu kazımış, o ruhu mağaranın duvarından yeryüzüne davet etmişti. Boya sadece renk değildi. Toprak boyası ve kan, yaşamın ve ölümün özüydü. O duvarlara sürülen her fırça darbesi bir duaydı, bir mühürdü. İnsan semboller aracılığıyla gerçekliği değiştirme gücüne sahip olduğunu ilk kez burada fark etti. Bir şeyi hayal edebiliyorsak, onu resmedebiliyorsak, ona hükmedebiliriz de. O karanlık odalarda sadece resim yapmıyorlardı. Arkeologlar mağara tabanlarında küçük çocukların ayak izlerini buldular. Bu bize bir şeyi anlatıyor. Erginlenme ayinleri. Çocuklar o korkutucu karanlığa indiriliyor, atalarının mühürlediği o ruhlarla tanıştırılıyor ve yetişkin olarak bir inanan olarak oradan çıkıyorlardı. Meşalenin titrek ışığında
O duvarlardaki bizonlar gölgelerin oyunuyla sanki hareket ediyormuş gibi görünüyordu. İnsanlar o duvarların karşısında dans ettiler. Davul çaldılar ve ilk kez görünmeyen bir güçle organize bir iletişim kurdular. Mağaranın derinliği yaşamın ve ölümün kaynağına dokunma çabasıydı. Din bir mağaranın sessizliğinde, bir taşın soğukluğunda ve bir hayalin sonsuzluğunda doğmuştu. İnsan artık sadece karnı doyunca mutlu olan bir canlı değildi. O artık gerçekliği parmaklarının ucundaki boyayla yeniden inşa eden, ruhu taşa mühürleyen bir büyücüydü. İnsanlık tarihinin ilk din görevlisi ne süslü cübbeler giyen bir rahipti ne de mermer saraylarda oturan bir papa. O topluluğun kıyısında, ateşin başında kurtlarla ve rüzgarlarla konuşan bir şamandı. Şamanizm belirli bir bölgeye ait bir din değildir. O Sibirya'nın dondurucu bozkırlarından Amazon'un balta girmemiş ormanlarına, Amerika yerlilerinin ovalarından Afrika'nın kızgın topraklarına kadar insan ruhunun ortak bir çığlığıdır. Şaman, iki dünya arasındaki duran o ince çizgidir. Görünen dünya ile ruhlar dünyası arasındaki o kapıyı aralayan, her iki dili de konuşabilen tek kişidir. O sadece bir insan değil, bir köprüdür. Şamanın gerçek gücü kaslarında değil, zihnini serbest bırakma yeteneğinde yatıyordu. Trans, yani bilincin o bildiğimiz sınırları terk edip bambaşka bir frekansa geçmesi. Bu bir kaçış değil, bir uyanıştı. Şaman, ritmik davul vuruşlarıyla, o hipnotik ve hiç değişmeyen tempoyla kendi kalp atışlarını evrenin ritmine uydururdu. Davul, şamanın atıdır. O ses yükseldikçe şamanın ruhu bedeninden ağır ağır sıyrılır ve gökyüzüne ya da yerin 7 kat altına doğru bir yolculuğa çıkardı. Bu, ruh ve beden ayrımının insanlık tarihindeki ilk net ve çarpıcı ifadesidir. İnsanlar ilk kez o an şunu anladılar: biz sadece bu et ve kemikten ibaret değiliz. İçimizde bu bedene sığmayan, uçabilen, gezen ve ölümsüz olan bir parça var. Şamanın yolculuğu rastgele bir savruluş değildi. O, evrenin merkezinde yükselen, o devasa dünya ağacına tırmanırdı. Kökleri yerin altındaki karanlık ruhlara, dalları ise gökyüzündeki ışık saçan tanrılara uzanan o kozmik ağaç. Şaman, ağacın üzerinde bir gezgindi. Yerin altına indiğinde ölen ataların ruhlarıyla konuşur, onlardan hastalıkların çaresini ister ya da kabilenin işlediği bir suçu için af dilerdi. Göğe yükseldiğinde ise gelecekten haberler getirir. Avın bereketini garantilerdi. Bu yolculuklar bedelsiz değildi. Şaman her transa girdiğinde aslında sembolik olarak ölür ve yeniden doğardı. O, parçalanan ruhlar tarafından yeniden birleştirilen ve bu sayede bilgelik kazanan kişidir. Bugün tıp dünyasının psikoloji dediği şeye şamanlar on binlerce yıl önce ruh kaybediyordu. Onlara göre bir insan hastalanmışsa ruhu bedenini terk etmiş, bir ormanda kaybolmuş ya da kötü bir ruh tarafından hapsedilmiş demekti. Şamanın görevi o trans halinde kayıp ruhun peşine düşmek, onu bulmak ve sahibine geri getirmekti. Din burada bir şifa olarak doğdu. Şaman topluluğun sadece ruhani lideri değil, aynı zamanda kolektif psikoloğuydu. O, kabilenin korkularını dansıyla ehlileştirir, şarkılarıyla acıları dindirirdi. Maskesi, tüyleri ve kemikleriyle doğanın her parçasını kendi üzerinde taşırdı. Çünkü o, her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğunu, zincirin tek bir halkası koptuğunda evrenin sarsılacağını biliyordu. Şamanın hikayesi, insanın kendi sınırlarını aşma arzusunun hikayesidir. Bizler sadece fiziksel ihtiyaçlarımızı karşılamakla yetinen canlılar olamazdık. Bizim görünmeyeni görmeye, duyulmayanı duymaya ihtiyacımız vardı. Şaman bu ihtiyacın ilk vücut bulmuş halidir. Bugün bile
Bir müziğin ritmine kapıldığımızda, bir manzara karşısında kendimizden geçtiğimizde ya da derin bir meditasyona daldığımızda aslında o kadim şamanın ayak izlerini takip ediyoruz. Ruhun bedenden daha büyük olduğunu ve evrenin her zerresinde bir bilinç yattığını ilk kez o şamanların titrek ateş başındaki danslarında öğrendik. Doğadaki diğer tüm canlılar ölümü bir son olarak kabul eder. Bir aslan öldüğünde sürüsü yoluna devam eder. Bir geyik düştüğünde hayat akar gider. Ama insan durdu. Gözlerini kapamış, soğumuş ve sessizliğe gömülmüş olan o bedene baktı ve bir soru sordu. Nereye gitti? İşte bu basit soru cennetin, cehennemin, ruh göçünün ve tanrıların doğum belgesidir. İnsan sevdiği birinin sadece bir et ve kemik yığınına dönüştüğünü kabul edemedi. O bedenden bir şeyin çıktığına, bir kuş gibi uçup gittiğine ya da bambaşka bir boyuta geçtiğine inanmak zorundaydı. Bu bir teselli değil, bir zorunluluktu. Yaklaşık 60 bin yıl önce henüz modern insan dünyayı tamamen ele geçirmemişken Irak'taki Şanidar mağarasında ya da İsrail'deki Kozef'te sarsıcı bir şey oldu. İnsanlar ölülerini rastgele bırakmak yerine onları özenle hazırlamaya başladılar. Mezarları kazdılar ve ölülerini cenin pozisyonunda yerleştirdiler. Dizler çeneye çekilmiş, kollar göğüste birleşmişti. Tıpkı bir bebeğin anne karnındaki duruşu gibi. Bu rastgele bir seçim değildi. İnsan, yaşamın başladığı yer ile bittiği yer arasında muazzam bir benzerlik kurmuştu. Toprak büyük anaydı. Öleni toprağa cenin pozisyonunda koymak, onun yeniden doğması için toprağın rahmine emanet etmek demekti. Ölüm bir bitiş değil, bir bekleyişti. Şanidar mağarasındaki mezarlarda yapılan analizler bizi hayrete düşürüyor. Bir ölünün etrafında polen kalıntıları bulundu. Civan perçemi, peygamber çiçeği, hatmi, 10 binlerce yıl önce bir insan kaybettiği yakınının mezarına çiçekler bırakmıştı. Bu estetik bir kaygı değil, sevginin ve orada olan kişiye sunulan bir hediyeydi. Mezarlara kırmızı aşı boyası serptiler. Kırmızı, kanın rengiydi. Kırmızı, yaşamın rengiydi. Ölüye kırmızı boya sürerek ona hayali bir yaşam enerjisi, bir can vermeye çalıştılar. Yanına en iyi mızrağını, en keskin taş aletini, bir parça et bıraktılar. Neden? Çünkü uyandığında aç olacaktı. Yolculuğu uzun ve çetin olacaktı. İnsan fiziksel olarak yok olan birinin ihtiyaçlarının devam ettiğine inanarak maddeyi aşan ilk büyük soyutlamayı yapmıştı. Ölüler gömüldüğünde hikaye bitmiyordu. Aksine yeni başlıyordu. Atalarımız ölenlerin bizi terk etmediğine, sadece form değiştirdiğine inandılar. Onlar artık birer ataydı. Görünmez koruyucular ya da öfkelendiklerinde felaket getiren gizli güçler. Kabilenin yaşadığı mağaranın tabanına gömülen atalar her an oradaydı. Onların kemikleri kutsaldı. Kafa taslarını çıkardılar. Üzerlerini kille kaplayıp yüzlerini yeniden şekillendirdiler. Onlara gözler yaptılar. Evlerinin baş köşesine koydular. Onlarla konuştular. Onlara yemekler sundular. Atalar bizi izliyor düşüncesi insanlığın ilk ahlak yasası oldu. Doğru davranmalıydık. Çünkü dedelerimizin ruhları gölgelerden bizi süzüyordu. Din, ölüm karşısındaki o çaresiz titremeyi görkemli bir saygı duruşuna dönüştürdü. İnsan artık ölümden korkmuyordu. Ölümü bekliyordu. Çünkü ölüm gerçek eve, ataların yanına, o büyük kaynağa dönüş demekti. Bizler bugün mezar taşlarına isimler yazarken, mezarlara su dökerken ya da ölenlerin ardından dualar ederken aslında 60 bin yıl önceki o mağara insanının başlattığı o büyük geleneği devam ettiriyoruz. Ölümün keşfi insana sadece fani olduğunu değil, aynı zamanda ebedi bir ruhu olduğunu öğretti. Ve bu inançla birlikte insan artık dünyayı sadece gözleriyle değil, gönül gözüyle de görmeye başladı.
On binlerce yıl önce henüz mülkiyetin, savaşların ve sınırların olmadığı o uzun çağlarda insanlık için hayatın en büyük mucizesi bir bedenden başka bir bedenin çıkmasıydı. Kadın hayatın gizemli kapısıydı. Toprak nasıl tohumu alıp yeşertiyorsa kadın da yaşamı karnında büyütüp dünyaya sunuyordu. Bu benzerlik insanlık tarihinin ilk büyük inanç sistemini kurdu. Kutsal dişil. Atalarımız için evren devasa bir rahimdi. Bizler toprağın karnından doğan, onun göğüslerinden beslenen çocuklardık. Bu yüzden ilk tanrı tasvirleri heybetli, bereketli ve doğurgan kadın figürleriydi. Bugün arkeoloji müzelerinde gördüğümüz o meşhur Willendorf Venüs'üne bakın. Yaklaşık 30 bin yıl öncesinden bize bakan bu küçük heykelciğin yüzü yoktur. Çünkü o bir birey değildir. O yaşamın kendisidir. Abartılı göğüsleri, geniş kalçaları ve belirgin karnıyla doğurganlığın saf bir sembolüdür. İnsanlar bu heykelcikleri ellerinde taşıdılar. Evlerinin en kutsal köşelerine koydular. Hatta belki de tarlalara gömdüler. Onlar için bu taşlar sadece bir sanat eseri değil, toprağa bereket fısıldayan birer tılsımdı. Kadın doğuruyorsa toprak da doğurmalıydı. Bu sempatik büyünün en zarif halidir. Kadın kutsallığı, doğanın verimliliğiyle mühürlenmişti. Ana tanrıça inancı sadece tatlı bir şefkatten ibaret değildi. O hem yaşamı veren hem de vakti geldiğinde onu geri alandı. Tıpkı bitkilerin baharda yeşerip kışın toprağın altına girmesi gibi. Toprak her şeyi doğurur ama her ölen de yine toprağın karnına döner. Bu yüzden ana tanrıça aynı zamanda ölümün ve yeniden doğuşun da kraliçesiydi. Çatalhöyük'te bulduğumuz o meşhur leoparlı kadın figürüne bakın. İki vahşi hayvanın arasında tahtında oturan bu heybetli kadın doğaya hükmeden, vahşiliği ehlileştiren ve yaşamın döngüsünü elinde tutan bir otoriteydi. O dönemde kadın sadece hayatın kaynağı değil, toplumun da ruhani ve fiziksel merkeziydi. Çünkü kutsal olan neyse, yeryüzündeki yansıması da o derece güçlüydü. Peki ne oldu da bu büyük anne figürü yavaş yavaş tahtından indirildi? Ne zaman ki insan yerleşik hayata geçti, tarlasını çitlerle çevirdi, burası benim dedi ve sahip olduklarını korumak için silah kuşandı. İşte o an gökyüzü de değişmeye başladı. Toprakla uğraşan, doğumu bekleyen, döngüye saygı duyan o anaç inanç yerini savaşa, güce ve hiyerarşiye dayalı baba figürlerine bırakmaya başladı. Ama şunu unutmamalıyız. Ana tanrıça asla tam olarak gitmedi. O Sümer'de İnanna oldu. Mısır'da Isis oldu. Anadolu'da Kibele oldu. Ve bugün bile toprağa tabiat ana dememizin ardında 10 binlerce yıl öncesinin o kadim, sıcak ve bereketli inancı yatar. İnsanlık tarihinin en uzun dönemini bir annenin şefkatli kanatları altında geçirdi. Bu dönemde din cezalandıran bir kamçı değil, besleyen bir memeydi. Doğayla uyumlu, yaşamın her zerresine saygı duyan o ilk büyük inanç bize evrenin bir savaş alanı değil, bitmek bilmeyen bir doğum mucizesi olduğunu öğretti. Bizler o büyük annenin çocuklarıydık ve o bizi hiçbir zaman tamamen terk etmedi. Mağaranın o loş karanlığından, ana tanrıçanın şefkatli kucağından ve şamanın titrek ateşinden ayrılıyoruz. Artık insanlık tarihinde yeni bir safhaya, bilinen tüm teorileri alt üst eden o devasa eşiğe geldik. Göbekli Tepe'ye. Burası sadece taşların üst üste konulduğu bir yer değil. Burası insanın ben buradayım ve evrenin bir parçasıyım diye haykırdığı ilk büyük anıtsal meydan okumadır. Şimdi tarihin sıfır noktasına, Şanlıurfa'nın güneşle yıkanan tepelerine uzanıyoruz. Bundan yaklaşık 12 bin yıl önce henüz ortada ne yazı, ne tekerlek, ne de bir metal alet varken insanlık tarihinin en büyük devrimi gerçekleşti.
10 yıllardır ders kitaplarında şunu okuduk. İnsanlar önce yerleşik hayata geçtiler, tarımı keşfettiler, karınları doyunca da boş vakitlerinde tapınak inşa ettiler. Ama Göbekli Tepe bize fısıldadı. Tam tersi oldu. İnsanlar önce inanmak için toplandılar, o devasa tapınakları inşa etmek için bir araya geldiler ve on binlerce insanı doyurmak zorunda kaldıkları için tarımı icat ettiler. Din, medeniyetin bir sonucu değil, bizzat sebebiydi. Göbekli Tepe'nin o meşhur T biçimli devasa sütunlarına bakın. Onlar sadece taş bloklar değildir. O sütunlar stilize edilmiş insan figürleridir. Başları var, kolları var, parmakları var ama yüzleri yok. Neden mi? Çünkü onlar sıradan birer ölümlü değil. Onlar belki atalar, belki tanrılar, belki de gökyüzüyle yeryüzü arasında nöbet tutan devasa koruyuculardır. Ağırlıkları 20 tona varan bu devasa kayaları kilometrelerce öteden nasıl taşıdılar? Henüz evcilleştirilmiş bir hayvan bile yokken yüzlerce insan aynı anda aynı ritimde nasıl hareket etti? Bu sorunun tek bir cevabı var. İnanç. Hiçbir zorbalık, hiçbir dünyevi çıkar bir insan grubunu bu kadar devasa bir işbirliğine itemezdi. İnsanları bir araya getiren şey ortak bir hikayeye duyulan sarsılmaz imandı. Sütunların üzerindeki kabartmalara bakın. Aslanlar, yılanlar, akrepler, yaban domuzları hepsi saldırgan, hepsi tetikte, hepsi vahşi. Bu insanın doğayla olan ilişkisinin değişmeye başladığının kanıtıdır. Mağara resimlerinde avlanan hayvanlar vardı. Ama burada hayvanlar birer sembol, birer koruyucu ya da birer tehdit olarak taşın içine hapsedilmişti. İnsan artık doğanın içinde saklanan bir kurban değil, doğayı taşa kazıyan, ona bir anlam yükleyen ve onu kutsal bir mekanın içine hapseden bir düzenleyiciye dönüşmüştü. Göbekli Tepe'de insanın vahşi doğayı ruhsal olarak ehlileştirdiği ilk yerdir. Arkeologlar burada devasa bira fıçıları ve tonlarca kemik kalıntısı buldular. Bu bize şunu anlatıyor. İnsanlar uzaklardan bu tepeye geliyorlardı. Bir araya geliyor, kurbanlar kesiyor, ziyafetler veriyor ve ortak ritüeller yapıyorlardı. İşte bu organize dinin doğumudur. Artık din sadece şamanın kendi içindeki bir yolculuğu değil, binlerce insanı aynı anda aynı amaca yönlendiren, toplumu bir arada tutan bir çimentoydu. Hiyerarşi burada doğdu. Rahipler sınıfı, işçi sınıfı ve bu devasa projeyi yöneten akıl. Hepsi tapınağın gölgesinde şekillendi. Ve en sarsıcı olanı Göbekli Tepe'yi inşa edenler 1000 yıl süren bir kullanımın ardından bu tapınakları kendi elleriyle toprağa gömdüler. Sanki bir ölüyü gömer gibi. Tapınağı da gömdüler. Neden? Belki de kutsallığını korumak için. Belki de bir devrin kapandığını ilan etmek için. Ama o toprakların altında saklanan şey sadece taşlar değildi. Oraya gömülen şey insanlığın ben doğadan daha büyüğüm diyen o ilk büyük hırsıydı. Göbekli Tepe insanın artık yeryüzünde bir misafir değil, bir inşaatçı, bir yaratıcı olmaya başladığı yerdir. İşte böyle. Animizm ile başladığımız bu uzun yolculuk Göbekli Tepe'nin muazzam sütunları arasında bir sona ulaştı. İnsan ruhu keşfetti, ölümü anlamlandırdı. Ana tanrıçanın şefkatiyle büyüdü ve sonunda göğe meydan okuyan tapınaklar inşa etti. Bu seri boyunca göreceğiniz tüm o görkemli dinler, Sümer'den Mısır'a, Hinduizm'den İslamiyet'e kadar her şey bu ilk tohumdan filizlendi. İnsanın o bitmek bilmeyen anlam arayışı. Mağaradan çıktı ve bugün bile süren o büyük medeniyet yürüyüşüne dönüştü. Bir sonraki bölümümüzde bu taş alıntıların yerini devasa şehirlere, tapınakların yerini ziguratlara bıraktığı o topraklara gideceğiz. Medeniyetin kalbine, Mezopotamya'ya, tanrıların ve kralların savaşını izlemeye hazır olun.